Yıllardan 1518'de ve o zamanlarda Strasbourg oldukça sakin ve olaysız bir kent olarak biliniyordu. Her şey eskiden olduğu gibi gayet normal ilerlerken adının Frau Trophäe olduğu söylenen bir kadın birdenbire sokak ortasında coşkuyla dans etmeye başladı. Bu kadın dans ederek sokakları geziyor, ailesi başta olmak üzere birçok insan onu durdurmaya çalışıyordu fakat bu kadın hiçbir harekete cevap dahi vermiyordu. Bir zaman sonra yorgunluktan yere düşüp bayıldı fakat kalktıktan sonra tekrar devam ediyordu. Üçüncü gün ayakları kanamaya başlamıştı artık dans etmekten fakat o hala dans ediyordu. Bu kadının lanetlendiğini düşündüler ve bundan dolayı katedrale kilitlediler. Herkes rahat bir oh çekmişken şunu fark ettiler. Diğer insanlar da yavaş yavaş dans etmeye başlıyordu. Birinci hafta geride kalırken 34 kişi daha o kadın gibi dans ediyordu. Bir ay sonrasında bu sayı 400'leri geçmeye başlamıştı. Bir raporda her gün en az 5 kişinin sadece bu salgından dolayı öldüğü yazıyor. Hastalık yayılınca doktorlardan yardım istedi halk. Doktorlar gelip detaylı bir inceleme yaptıktan sonra bu hastalığın sıcak kandan kaynaklandığını söylediler ve doğal bir rahatsızlık tanısı koydular. Tedavi biçimi olarak da salgına yakalanmış insanların daha çok dans etmelerini söylediler. Bu insanlar daha çok dans edecek ve bundan dolayı kanları daha çabuk soğuyacaktı. Dans etmeleri için şehirlerde sahneler inşa edildi. Profesyonel dansçılar kiralandı fakat bu hiçbir işe yaramadı. O dönemlerde ortaya birçok fikir atıldı. Bu bir lanetti, bu bir vebaydı ya da bu bir başkaldırıydı şeklinde. Bu insanlar ne yaparsa yapsın buna bir çözüm üretemiyordu. Tam 3 ay sürdü bu ilginç salgın ve başladığı gibi aniden de bitti. Kilisenin inancı bu dans eden insanların ruhunu şeytana satmış olabileceği düşüncesindeydi. Dans eden insanlar katedrale kapatılmasının üstüne bir de işkencelere maruz kalıyordu sırf bu şeytan muhabbeti yüzünden. Salgının son zamanlarında bu ruhunu şeytana satmış fikri geçersiz olacaktı. Çünkü bir papaz da salgından etkilenmişti. Papazların ruhu ise şeytan tarafından ele geçirilemezdi. Tabi bu düşüncelerin hepsi sadece bir varsayım. Ne olmuş da bu insanlar gerçekten bu şekilde birdenbire dans etmeye başlayıp kendilerini durduramamışlardı. İlk düşünebileceğimiz şey bu olayın 1518 yılında yaşandığından dolayı bir uydurma olabileceğidir. Fakat birçok tarihçi bu görüşü kesinlikle kabul etmiyor. Çünkü bu olayı doğrulayan bolca tarihi belge mevcut. Doktorların yazdıkları yazılar, katedralde okunan vaazlar ve Strasbourg Şehir Konseyi'nin aldığı notlar gibi birbirlerinden alakasız fakat bu dans salgınını doğrulayan belgeler var. Bu salgın sadece bir kere olmadı. Bazı rivayetlere göre 1237 Almanya'sının Erfurt kentinde 100'den fazla çocuk birdenbire dans etmeye başlamıştı. Fakat bu olay Strasbourg olayı gibi uzun süreli değildi. Bu olay en son 17. yüzyılda birkaç kişinin dans ederek yorgun düşmesi ve en sonunda bayılarak can vermesiyle sonlanıyor. O günden itibaren buna benzer hiçbir vakaya rastlanmıyor. Bunların arasında neden herkes Strasbourg'u konuşuyor diye soracak olursanız da şöyle bir cevap verebilirim. Çünkü diğer ülkelerde veya şehirlerde gözüken olaylarda açıklanmakta zorluk çekilen az bir miktarda rapor mevcutken Strasbourg'da böyle değil. Oldukça fazla olayı anlatan raporlar bulunuyor. Şimdi gelelim günümüzdeki kafayla bu olaya neyin sebep olabileceğini düşünen insanların varsayımlarına bakalım. İlk olarak nemli çavdar saplarında oluşan ergot fungi adında küfün tüketilen ekmeğe karışmış olabileceği söyleniyor. Bu küf uyuşturucunun bir temel hammaddesi olan ergotomineyi üretiyor. Bunun yüzünden titreme ve şiddetli sarsılmalar olmuş olabilir. Fakat bu varsayıma karşı çıkanlar ise doktorların bu titreme veya sarsılmayı danstan kolayca ayırt edebileceklerini söylüyorlar. Bu kimyasal ayrıca dans gibi koordine bir hareket bütününü oldukça zorlaştırıyor. Şimdi ise açıkçası olayın en mantıklı teorisine gelelim. Bu teori çoğu kişi için salgının neye sebep olduğunun çözülmüş hali. O dönemlerde batıl inanç kaynaklı kaygılar, salgınlar, kıtlık her şey yaygındı. Bu teori ise insanların bu kadar felaket karşısında stres kaynaklı psikoza yakalandığını söylüyor. Bu teoriyi en çok savunansa John Weller adındaki bir tarihçi. Ayrıca şunu da ekliyor. O dönemdeki halk Aziz Vitus isimli dansların koruyucusu olan bir Aziz'e inanıyorlardı. Ve bundan dolayı inancın da verdiği etkiyle dans ettiklerini söylüyor. Fakat tabi bu teori daha eski ve daha yeni salgın olaylarında çözümsüz kalıyor. Ne kadar bunca teori saymış olsak da bu salgının neden gerçekleştiği günümüz 2020 yılında bile bulunabilmiş değil.